Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerikalıların 10. seviye premium kruzörü Buffalo'nun kısa bir incelemesini yaparak Windy filosuna karşı yaptığım bir gameplay videosunu paylaşacağım. Öncelikle sesimdeki çatallanma için kusura bakmayın. Malum bildiğiniz üzere korona vakası bizi de sardı. Bir 5-6 gün ağır geçirdikten sonra atlattık çok şükür. O yüzden önümüzdeki 2-3 video için sesimi mahsur görün. Zaman zaman tersanede satışa çıkarılan Buffalo'yu tanımanızı sağlarken aynı zamanda bu geminin neden alınması gerektiğini sizlere göstermiş olacağım. Orta ağırlıkta bir kruzör olan Buffalo, oynanış tarzı olarak tam bir gerilla gemisi olarak tanımlamak doğru olacaktır. Daha önce açıklamadım sizlere kruzörlerin ağırlıklarını neye göre verdiğimi. Sadece normal kruzörleri referans alırsak ağırlık olarak tanımlama yaptığımda İngilizlerin Minotaur kruzörü oyundaki en hafif kruzör olarak görüyorum. En ağır kruzör ise Sovyetlerin Petropavlovski kruzörüdür. Bu sınıflandırmayı nasıl yaptığımı sizlere ilerleyen zamanda detaylı bir şekilde anlatacağım. Orta ağırlıkta bir kruzör olmasına rağmen çevik olması sebebiyle doğru oyun tarzı ile düşman zırhların baş belasıdır. Defans yapıp düşük süratlerle biraz ileri biraz geri gidecek şekilde oynamanız durumunda bu gemi çok kısa sürede av alacaktır. Daha önce videolarımı takip eden kaptanların bileceği gibi benim oyun tarzım genellikle hareketli ve hücuma dayanmaktadır. Buffalo da tam hareketli ve bol aksiyonlu oyuna uygun gemidir. Hızlı tekrar dolum fonksiyonu ile yakaladığınız muhripleri çok kısa sürede avlayabilirsiniz. Şimdi bazılarınız sonar fonksiyonu yok, torpidolar üzerimize gelirse ne yapacağız diye düşünecektir. Muhripleri 4 adet 3 taretli 12 topunuzla 2 tur dövdükten sonra onları ezecek şekilde ilerleyerek atacakları torpidolardan sadece 2 en fazla 3 tane isabet alırken tam baş istikamette bulunan 6 adet topunuz muhripleri batırmaya yetecektir. Stabil oynayan zırhlara karşı haşiye mermilerinizle oldukça etkili bir şekilde hasar verip sönmeyen yangınlarla beraber suya gömülmelerini sağlayacaksınız. Zırhlılara karşı tek yapmanız gereken onların atış anında bordanızı göstermeyip hafif açılı durmanızdır. Orta ve hafif ağırlıklı diğer ülkelerin kruzörlerine karşı düzgün ve isabetli atışlar yapmanız onları batırmak için yeterlidir. Şimdi size ilk uyarımı yapmak istiyorum. Buffalo kruzörü ile asla ağır kruzörlere 10-12 kilometre mesafelerden kafa tutmayın. Bu ağır kruzörler Alman, Sovyet ve Fransız kruzörleridir. Zırh koruması bakımından ağır kruzörlere göre zayıf olmakla beraber bu ağır kruzörlerin mermi dağılımları gerçekten çok azdır ve sizi perişan ederler. Ağır kruzörlere karşı yapılacak bir şey yok mu diye düşünecek olursak cevabım tabii ki de var. Ya doğru konumlanma ile ağır kruzörlerin toplarını etkili kullanmalarına engel olacaksınız ya da seri hareket ederek aynı şekilde toplarının angajmana açık hale gelmesini zorlaştıracaksınız. Bilindiği üzere kruzörlerin ağırlıkları arttıkça topların gücü ve etkisi artarken dolum süreleri ve taret dönüş hızları yavaşlamaktadır. Sahip olduğu hava soğuma fonksiyonu ile uçaklar üzerinde gayet etkilidir.
Worcester ve Des Moines kruzörlerinden sonra oyundaki en iyi hava soğuma özelliğine sahip kruzördür. Hava soğuma yönünden Worcester ve Des Moines kruzörlerine göre biraz zayıfken, zırh koruması ve ana topların gücü bakımından Worcester ve Des Moines kruzörlerine göre oldukça güçlüdür. Hadi gemimizi savaşa hazırlayalım. Komutan yeteneklerinin seçimine baktığımızda onuncu ve 11. yeteneklerin açılmasıyla beraber gemimiz seviye atlamakta ve rakiplere haşiye mermileriyle korku salmaktadır. Donanımlarının seçimine baktığımızda sizlere tavsiyem, ikmallerin seçimine baktığımızda klasik kruzör tarzı olması gerektiğini söyleyebilirim. Elit bonusların seçimine baktığımızda yaptığım yaklaşık 500 savaş tecrübesine göre bu kruzörün savaş sınıflandırması olarak orta ağırlıklı hava savunma kruzörü ve tam bir gerilla harbi gemisi olduğunu söyleyebilirim. Taktiklere geçmeden önce son uyarımı yapayım sizlere. Ana mermilerinin dağılımları Worcester, Des Moines veya Minotaur kruzörüne kadar eğimli olmamakla beraber muhripleri kısa sürede batırmak için 10 km altı mesafeden daha yakın olmanız gerekmektedir. Worcester kruzöründe bu mesafe 8,5 km altıydı. Değerli kaptanlar, taktiklere başlayalım. Birinci taktik olarak her ne olursa olsun HM mermi kullanın. Bazen savaşlarda şahit olduğum muhriplere AP mermi atılmasının hiçbir avantajı olmamakla beraber AP mermiler muhripler ufak olduğu için gerektiği hasar vermemekte ve etkisiz kalmaktadır. İkinci taktik olarak hızlı tekrar yükleme fonksiyonunun zırhlara karşı ilk yangını çıkartıp onların söndürülmesinden sonra kullanın. Bu sayede 10-15 saniye yangına karşı koruma kazanmanın ardından seri atışlar ile cayır cayır yakarak sağlıklarının çok hızlı bir şekilde sönmeyen ateşi bitirmektir. Üçüncü taktik olarak hızlı tekrar yükleme fonksiyonunun topların yükleme süresi 5,5 ile 5 saniye arasında iken kullanın. Böyle yaparsanız bir tur ekstra atış süresi elde edeceksiniz. Dördüncü taktik olarak zor durumda kaldığınızda düşmana sadece prova gösterip 6 top ile yangın çıkartmaya çalışırken tornistan ile kaçınmaya çalışmalısınız. Haydi savaşalım. Karşımızda Reflot'tan ayrılan Windy filosunun üçlü bir ekibi var. Action stations.
aircraft incoming! Anti-aircraft gun on full alert. Target spotted. Enemy team captured the area. Capture the target area. Fast reload activated. Enemy torpedoes spotted. Capture the target area. Nice shot! Enemy aircraft incoming! We hit the enemy! Situation is under control. Target hit! We're hit! Torpedoes! Good job! Torpedoes! Enemy aircraft incoming! Anti-aircraft gun on full alert. Ship is on fire! Enemy torpedoes spotted! Enemy aircraft incoming! The situation is under control. Target hit! Enemy ship destroyed. Enemy aircraft incoming! Roger that. Fast reload activated. Enemy aircraft incoming! Well done. Good job! Enemy aircraft incoming! Anti-aircraft gun on full alert. Enemy aircraft incoming! Capture the target area. Enemy torpedo spotted! Our team captured the area! We hit the enemy! Nice shot! Torpedoes! Locked on! The situation is under control. Fast reload activated. We hit the enemy! Enemy aircraft incoming! Enemy torpedoes spotted!
Target locked. Target hit. Enemy team is about to win. Nice shot. We destroyed an enemy ship. Tüm filo arkadaşlarımı, YouTube kanalımıza üye olarak destek olan, videolarımızı izleyip beğenen arkadaşları sevgiyi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı nice günler diliyorum.